Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Kısa sürede hazırlanacağı için birçoğunuz bülbül yuvası tarifini denemişsinizdir. Ben de bugün kendimce doğaçlama olarak biraz detaylar ekledim. Sadelikten kurtarmak için üzerine kavrulmuş kadayıf ekledim. Tam da böyle tatlının isminin hakkını vermiş oldu. Tam bir bülbül yuvası olmuş oldu. Hem tadı hem görünümü muhteşem oldu. Detaylı tarif için videoma geçelim. Umarım sizler de en kısa sürede denersiniz ve sonucu da yorumlarda benimle paylaşırsınız. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı suyu ilave edip ocağın en büyük gözünde kısık ateşte 13 dakika kaynamaya bırakıyorum. Ardından bir dilim limonun suyunu sıkıyorum ve kabuğuyla birlikte şerbetin içerisine ilave ediyorum. Bu şekilde de 2 dakika kaynıyor. Yani toplamda 15 dakika şerbetimi kaynatmış oldum. Şerbetimi bir kenara alarak soğumaya bırakıyorum. Hamuru için 150 gram oda ısısında bekletilmiş olan tereyağının üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir yumurtanın akını tam olarak ayırmadım. Akının bir kısmı sarısıyla birlikte ilave ediyorum. Akını ayırıyorum çünkü bir yumurta akı fazla geliyor. Hamurlarımda kullanacağım sonrası için. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı yoğurt. Önce elimle karıştırıyorum. Böyle tereyağının tamamıyla erimesi için elimin ısısında. Ardından yarım çay bardağı irmiği ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekleyip hamurumu toparlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, görüyorsunuz kurabiye hamuru kıvamında hamurumu toparladım. Yağlı kağıt alıyorum. Hamurumu iki yağlı kağıdın arasında açacağım. Önce hamurumu ikiye ayırıyorum. Ve toparlamış olduğum hamurun üzerine bir yağlı kağıt da ekliyorum. Merdane ile hafif üzerine baskı uygulayarak arada da sağa sola çevirerek açıyorum. Toplamda 16 adet bülbül yuvası çıktı bu tarifimden. Kalınlığını hamuru açarken o şekilde de sayıya göre de ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum çay bardağı 125 milimlik bir çay bardağı. Böyle çay bardağının ağzıyla keserek daireler oluşturuyorum. Bir şişe kapağından yardım alarak hamurlarımın ortasında daire olacak şekilde halkalar oluşturuyorum. Arkadaşlar, hamurları tekrardan toparlayıp dönüşümlü olacak şekilde merdane ile tekrar açıp bülbül yuvası sayılarını tamamlıyorum. Bütün 16 tane oluncaya kadar bu işlemi tekrar ettiriyorum. Hatta görüyorsunuz şöyle küçük bir parça kaldı, onu da öyle yuvarladım. Ayırmış olduğum yumurta akını fırça yardımıyla bülbül yuvasının tabanını oluşturacağım. Dairelerin üzerine sürüyorum. Hazırlamış olduğum hamur halkalarımı önce yumurta akına, ardından tel kadayıfa batırıyorum. Parmaklarımla da üzerine iyice baskı uyguluyorum ki tel kadayıflar iyice hamura sabitlensinler. Tatlımın şerbetini verdiğimde de hiçbir şekilde tel kadayıflar hamurumdan ayrılmıyor böylelikle. Arkadaşlar, hazır kavrulmuş kadayıf kullanmadım. Kendim kadayıfı 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağın içerisinde tavada rengi hafif pembeleşinceye kadar kavurdum. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve soğuduktan sonra dilediğiniz tatlınızda kullanabilirsiniz. Tatlımı sadelikten kurtarmak için tel kadayıfla üzerlerini süsledim. Sizce de böyle daha güzel olmadı mı? Kuş yuvası dendiğinde insanın aklına hep bir çalı çırpı görüntüsü gelir. Umarım beğenirsiniz ve yorumlarınızı bekliyorum bu konuda sizlerin. Arkadaşlar, ben tatlımın hamurlarını tepsime yerleştirirken sizlerden de küçük bir ricam olacak. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı buluyorsanız
beğeni butonuna tıklayabilir ve videolarımın linkini yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının ilk 20 dakikası en alt rafta, kalan 25 dakikası ise en alt rafın bir üst rafında, toplamda 45 dakikada tatlımı pişirdim. İlk sıcaklığı çıkması için 3 dakika beklettiğim tatlımın üzerine soğuk şerbetimi döküyorum. Tatlımı 3 saat kadar dinlendirdim. Şerbetini tam olarak çekti. Üzerlerini toz Antep fıstığıyla süslüyorum. Dilerseniz sade olarak da bırakabilirsiniz. Görünümü ve lezzetiyle fark yaratacak bir tatlı. Dilerseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz. Umarım en kısa sürede sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.